Müthiş bir bölümle beraber artık Dinçer dönemi tamamen kapandı. Ancak yeni bölümde peş peşe bombalar patlamaya devam edecek. Eşref aslında Nisan'ın muhbir olduğunu biliyor mu? Bunu nasıl öğrenecek ve Kadir'den inanılmaz bir hamle gelecek? Kendisinin rüya olduğunu artık emin olan Nisan, bunu Eşref'e nasıl söyleyecek? Nisan'ın muhbirliğini çözüp Eşref'i ikna edebilecek sürpriz isim herkesi şaşırtacak. Ayrıca Eşref'in ve yetimleri bekleyen yeni sürprizler ve diziye katılan yeni oyuncu herkesi heyecanlandıracak. Kadir ve Eşref'le ilgili verilen ince detay ise gelecek bölümleri ışık tuttu. Şimdi hepsinden ve daha fazlasından sonraki durumlarından bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Bölümlerdir beklenen anlar nihayet yaşandı. Nisan kendisinin rüya olduğuna tamamen emin oldu. Eşref, Kadir'in Hıdır'ın oğlu olduğunu ve Dinçer'in Fırat Koroğlu olduğunu öğrendi. Geçmişin yüzleşmesi yaşandı ve Eşref Dinçer'in biletini kesti. Aynı zamanda da Nisan açısından Afra'nın intikamı alınmış oldu. Yani sırlar dökülmeye başladı. Dizideki ömrü sona eren Dinçer, ölmeden hemen önce Eşref'e Nisan'ın muhbirliğini söyleyecekti ancak Eşref buna izin vermedi. Çünkü Eşref aslında Nisan'dan muhbirlik konusunda hala şüpheleniyor. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçtığı için Dinçer'in fişini çekti. Ancak Eşref bu acı gerçekten çok fazla kaçamayacak. Çünkü her delikten çıkan Çiğdem çok büyük bir bilgiyi Kadir'e teslim etti. Böylece büyük bir fırsat elde eden Kadir bu kozu en güzel şekilde kullanacak. Böylece hem yetimleri Eşref'ten geri almaya çalışacak hem de Eşref'i büyük bir yıkıma uğratacak. Kadir, Nisan'ın muhbirliğini çok kritik bir zamanda şaşırtıcı bir planla patlatacak. Bu olayın ortaya çıkması Eşref'in yetimlerdeki imajını fazlasıyla sarsar. Fakat Kadir'in yeniden başa geçme hevesi kursağında kalacak. Üstelik zaten yetim değil. Peki Nisan'la Eşref'i muhbirlik sınavından kim kurtarabilir? Rüya sırrını Nisan, Eşref'e nasıl söyleyecek? Şimdi gelelim bu konulara ve diğer sürpriz gelişmelere. Nisan'ın muhbirlik yapmak zorunda kalmasının en büyük sebebi Eşref'i korumak ve savcının elindeki görüntüleri geri almaktı. Ancak Nisan'ın bu zamana kadar yaptığı en büyük hata hiçbir şeye Eşref'e anlatmaması oldu. Eşref bu gerçekleri başkalarından öğrenince ortalık daha da karışacak. Nisan'ın asıl önceliği kendisinin rüya olduğunu Eşref'e büyük bir sürprizle duygusal bir şekilde açıklamak olacak. Bu sahne tüm izleyenleri ekranları kilitleyecek. Eşref yıllardır her yerde aradığı rüyasının aslında Nisan olduğunu öğrenince dizide artık yeni bir dönem başlayacak. Fakat öncesinde muhbirlik konusu bu ikiliyi yeni bir sınava sürükleyecek. Aslında Nisan'ı bu konuda kurtarabilecek, Eşref'i yumuşatabilecek tek bir isim var. O da Savcı Selma. Çünkü Nisan, savcıya verdiği sözü tuttu ve Dinçer'in yakalanmasını sağladı. Dinçer'in kaçırılması Nisan'ın suçu değil. Bu olay savcı ve ekipleri bağlayan bir durum. Bu nedenle savcının Nisan'a verdiği sözü tutarak hem Eşref'in görüntülerini vermesi gerek hem de Eşref'e bu konuda bir açıklama yapması gerek. Kısacası Savcı Selma, Eşref'e Nisan'ın neden muhbirlik yapmak zorunda kaldığını, tüm hepsini kendisi için yaptığını açıklarsa Eşref bu konuda yumuşar. Yani Nisan'la Eşref'in arasını muhtemelen savcı düzeltecek. Öte yandan ihtiyar 1-2 bölüm içinde tamamen ortaya çıkacakken savcının ihtiyarlı sürpriz bağlantısı herkes şaşırtacak. Savcının ihtiyarın eski eşi olduğu teorisinden bahsetmiştik. Öte yandan diziye sürpriz senaryosuyla başarılı oyuncu Erol Babaoğlu katılacak. Şimdi gelelim Eşref ve Kadir ile ilgili bomba senaryoya ve sonraki sonuçlarına. Kadir ile Eşref'in ihtiyara karşı birlik olabileceğinden birkaç kez bahsetmiştik ve geçtiğimiz bölümde bu konuyla ilgili ince sinyaller verildi. Kadir'in Hıdır'ı kırmayarak Eşref'e adamların ve Dinçer'in yerini söylemesi kritik bir detaydı. Eşref Hıdır'a gönül koysa da araları yeniden düzelecek. Hıdır ise artık Eşref ile Kadir'in arasının yumuşamasını istiyor ve bu yönde hamleleri olacak. Ancak birbirlerine düşman olan bu ikiliyi bir araya getirebilecek tek senaryo ihtiyar. Çünkü ikisi de ihtiyara düşman. Kadir açısından ihtiyar, annesini öldürdü ve çok yakında babası Hıdır'ı da öldürecek. Hıdır'ın ihtiyar tarafından ortadan kaldırılması Kadir'i iyice hırslandırır. Eşref açısından ise ihtiyar, yetimleri kökten ortadan kaldırmak isteyen büyük bir tehdit. Bu nedenle ileride Eşref ile Kadir'i mutlaka ihtiyara karşı birlik olurken göreceğiz. Bunların yanı sıra Çiğdem ve Kadir ikilisi yola tam gaz devam edecekken Ayten konusunda bir kez daha yıkılan profesöre yeni bir partner gelecek. Müslüm'ün ise psikopat kardeşi ortalığı karıştıracak. Son olarak sonraki sonuçlarına bakarsak, geçtiğimiz hafta liderliği Yeraltı dizisine kaptıran Eşref Rüya, dünkü bölümüyle reytinglerini gayet iyi arttırdı. Ancak henüz liderliği geri alamadı. Yeraltı dizisiyle aralarında çok az farklar var. Eğer haftaya heyecanlı ve sırların dökülmeye devam edeceği bir bölüm olursa, zirveyi yeniden alacaktır. Yeni gelişmeleri ve videoları kaçırmamak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.